Anadolu'nun doğusuyla Kafkasya'nın aşılmaz zirveleri arasında bir yer. İmparatorlukların doğduğu, orduların ufalandığı ve zamanın taşa kazındığı bir coğrafya. Burası, tarihin en acımasız jeopolitik satranç tahtalarından biriydi. Doğudan esen Pers fırtınalarıyla batıdan yürüyen Roma lejyonlarının tam çarpışma noktası. Bu sarp dağlar, yalnızca bir halkın hayatta kalma savaşına değil, sınırları denizleri aşan devasa bir imparatorluğun yükselişine ve ardından tarihin gördüğü en büyük kültürel direnişlerden birine sahne oldu. Bu, kılıçla kurulan ancak ruhla ölümsüzleşen Büyük Ermenistan İmparatorluğu'nun hikayesi. Ermeni platosunda medeniyetin nabzı, Urartuların demiri ve taşı evcilleştirmesiyle atmaya başladı. Milattan önce 9. yüzyılda Van Gölü kıyılarında yükselen geçit vermez kaleler, gelecekteki bir ulusun genetik kodlarını yazıyordu. Ancak tarih durağanlığı affetmez. Urartu'nun sarsılmaz sanılan surları yıkıldığında, küllerin arasından yeni bir kimlik filizlendi. Milattan önce 6. yüzyıl. Kudretli Pers İmparatorluğu tüm doğuyu yutarken, Ermeni platosu sıradan bir eyalet olmadı. Orontid hanedanının liderliğinde Pers satraplığı sistemi altında kendi ordularını eğittiler, kendi kültürlerini mayaladılar. Büyük İskender'in kılıcı Persleri Asya'dan sildiğinde Orontidler o beklenen anın geldiğini biliyordu. Boyunduruk kırılmış, dağların asıl sahipleri için krallık yolu açılmıştı. Fakat hiçbir dönem milattan önce 95 yılında tahta geçen 2. Tigran dönemi kadar görkemli olmadı. Gençliğini Partların elinde siyasi bir rehine olarak geçiren bu prens, geri döndüğünde bölgenin kaderini baştan yazacaktı. O sadece toprakları birleştirmedi, Partları diz çöktürerek kralların kralı unvanını söküp aldı. Kafkasya'dan Suriye çöllerine, Kilikya'dan Akdeniz kıyılarına uzanan devasa bir süper güç yarattı. Armenia Mayor, yani Büyük Ermenistan. Gücünün zirvesindeki Tigran, imparatorluğun kalbine kendi adını taşıyan yepyeni bir başkent inşa etti. Tigranakert. Ancak gövdesi bu kadar büyüyen bir ağaç, dünyayı titreten iki büyük baltanın dikkatini çekmekten kurtulamazdı. Doğunun okları ile batının kılıçları bu dağlarda kesişmek üzereydi. Tigran'ın altın çağı, Roma kartallarının doğuya inmesiyle sarsıldı. Lucullus ve Pompei'nin acımasız lejyonları, imparatorluğun sınırlarını yeniden dağların arasına hapsetti. Artık Ermenistan, tarihin gördüğü en ölümcül tampon bölgeydi. Batıda dünyayı yutan Roma, doğuda oklarıyla güneşi kapatan Partlar. Her iki dev de Asya'nın kilidinin Ermeni yaylalarından geçtiğini biliyordu. Milattan sonra 63. Randea Anlaşması jeopolitik bir denge harikasıydı. Ermeni tahtına bir Part prensi oturacak, ancak tacını bizzat Roma İmparatoru Nero'nun elinden alacaktı. Bu eşsiz statü krallığa birkaç yüzyıl daha nefes aldırdı. Ancak bu halkın asıl kurtuluşu silahlarda değil, göklerde yazılıydı. Milattan sonra 301. Krallıklar çöker, sınırlar değişir. Ama bir milletin ruhu kılıçla değil, inançla mühürlenir.
Kral 3. Tiridates, aydınlatıcı Gregor'un önünde vaftiz edildiğinde, Ermenistan, Roma'dan bile önce Hristiyanlığı resmi devlet dini olarak kabul eden dünyadaki ilk ulus oldu. Bu karar, Doğu'nun Zerdüşt Sasani ateşiyle aralarına aşılamaz bir duvar ördü. Bir yüzyıl sonra, milattan sonra 405'te bu ruhani devrim entelektüel bir kalkanla taçlandırıldı. Mesrop Maştots, kelimenin tam anlamıyla milletinin genetiğini yazarak 36 harflik Ermeni alfabesini icat etti. Bu bir dilden çok daha fazlasıydı. Bu, krallığımızı yıkabilirsiniz ama kimliğimizi asla silemezsiniz diyen bir milletin tarihe attığı ebedi bir imzaydı. Milattan sonra 428'de Büyük Ermenistan İmparatorluğu'nun siyasi varlığı parçalandı. Roma ve Sasani değirmenleri krallığı öğüttü. Ancak krallar ölürken halk hayatta kaldı. Avarayr Ovası'nda fillerin karşısına inançlarıyla çıkanlar, o taşlara kazınan harflerin koruyucusu oldular. Büyük Tigra'nın kılıcı toprağa karışmış olabilir. Ama Orontitlerin kökleri, Maştots'un harfleri ve dağların o kadim ruhu Ermeni platosunun kalbine gömüldü. Tarih yazanlar bilir ki, bazı imparatorluklar sınırlar kurar, bazıları ise sarsılmaz kimlikler yaratır.